Şehrin Türk tarihiyle, Türklerle de ilgili alakalı güçlü bağları var ve hala aslında günümüzde de bağları var. Cadde akşamları da eğlenceli. Yani güzel bir cadde ve önünde çiçekler veriyorlar yaşlılara, gençler. Merkezi caddesi, en hareketli caddesi diyebileceğimiz Balşaya Sadovaya. Don bölgesi olarak anılan bölge, Don Nehri'nin güneyinde kalan kısmına Don bölgesi deniliyor. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ben bomba gibiyim. Şimdi bugün sizlerle birlikte Güney Rusya'nın en büyük kenti ve başkenti sayılabilecek Rostov-na-Don'u şehrini gezeceğiz, dolaşacağız. Ve şehrin en güzel yerlerini, gezilecek, görülecek bütün önemli noktalarını beraber keşfedeceğiz. Ben de ilk defa geldim Rostov-na-Don şehrine. Bakalım nasıl olacak ve Rostov maceramızı başlatıyorum. Arkadaşlar bu sefer biliyorsunuz otelde kalıyorum. Hatta otelim şurası. Arkadaki yüksek bina. Ve hemen onun karşısında da böyle bir meydan ve kilise var. Bakalım bu kimmiş hemen. İmperatrica Elizaveta Petrovna. Evet, bu 1. Petro'nun kızı İmparatoriçe Elizaveta. Elizaveta tabi bu şehir için önemli. İmparatoriçe Elizaveta Petrovna, yani 1. Petro'nun, bizdeki ismiyle Deli Petro'nun kızı ve buraya geliyor 1700'lü yıllarda, 18. yüzyılda. Evet, içeriği bir göstereyim size. Burası Rostov'un en önemli kiliselerinden bir tanesi. Arkadaşlar bu kilisenin, yani bu var olan kilisenin anısı aslında şehrin kuruluş hikayesiyle bağlantılı. Rusya'da 2 tane Rostov var. Bunlardan bir tanesi Rostov Veliki, yani Büyük Rostov. Bu Moskova'nın kuzeyinde yer alan bir şehir. 200 kilometre daha kuzeyinde yer alan bir şehir. Burası ise Rostov-na-Don olarak geçiyor. Rostov ismi ise aslında arkadaşlar bu bölgenin, yani Rusya'nın altın şehirleri var. Yaroslav, işte Rostovski gibi. Buraların ünlü bir rahibi var, Dimitri Rostovski, ve Kraliçe Elizaveta onun adına bir kilise yaptırıyor burada. Kilisenin ismi Dimitri Rostovski Kilisesi oluyor. Ardından insanlar bu kilisenin etrafına bir tabi ticaret gelişiyor. Etrafına yavaş yavaş şehirleşmeye başlıyorlar. Bir kule yapıyorlar. İsmi Rostovski Kulesi oluyor. Ve şehirleşme başlayınca yavaş yavaş tabi bu şehrin ismini de Rostov demeye başlıyorlar. Fakat diğeriyle karışmaması için de Rostov-na-Don'u diyorlar. Yani Don Nehri üstündeki Rostov anlamına geliyor. Bu meydanın ismi de Pakrovsky Square. Yani Pakrovsky meydanıymış. Gerçekten burada şeyleri de çok enteresan ve güzel süslemişler. Baksanıza. Yeraltı, yani geçitlerin, alt geçitleri böyle süslemişler. Daha birkaç tane daha var, onları da göstereceğim size. Şimdi şu tarafa doğru çıkıyorum. Bu tarafa geçince de arkadaşlar şehrin tiyatro binası var. Gördüğünüz büyük bina tiyatro binası. Hemen de az evvel ziyaret ettiğimiz Intersesyon Kilisesi'nin karşısında. Yani gerçekten bakın, şu an bile insanlar bu saatte tiyatroya falan geliyorlar. Baksanıza kalabalık. 1.1 milyon nüfusuyla büyük bir şehir arkadaşlar Rostov. İlk olarak bunu söyleyeyim.
Arkadaşlar şehrin en merkezi caddesi, en hareketli caddesi diyebileceğimiz Balşaya Sadovaya caddesindeyiz. Şehir 1749 yılında kurulmuştur ve Rusya'nın da 10. en büyük şehridir sevgili arkadaşlar. Tabi bu Balşaya Sadovaya caddesi gerçekten hareketli. Yani mimarisi de hem Çarlık Rusyası, hem yani Rus İmparatorluğu, hem Sovyetler Birliği, hem de yeni modern binaların olduğu bir cadde. Zaten şöyle bakın, hemen fark ediliyor ve insanların da çoğunlukla dışarı çıktığı, gezdiği, dolaştığı cadde ve birçok önemli burada güzel mimari binalar var. Onlardan size birkaçını gösterip hemen bir sonraki noktamıza ilerleyeceğiz. Mesela onlardan bir tanesi de bu gördüğünüz Güney Federal Üniversitesi. Rostov'da bulunan ünlü, güzel, iyi bir üniversite. Ve daha birçok işte böyle sinemalar, tiyatrolar ve benzeri alışveriş merkezleri gibi birçok şeyi bulabiliyorsunuz burada. Yeri bulabiliyorsunuz. Arkadaşlar caddeyi sevdim. Cadde akşamları da eğlenceli. Yani güzel bir cadde. Buraya gece de çıkılır. Gecesini de zaten ayrı göstermek istiyorum yine. Her zamanki gibi. Yani şehre geldiğinizde görülmesi gereken birinci yer bence bu cadde. Hava bugün hemen hemen 5 derece civarında. Kapalı bir hava var ama soğuk, yani soğuk hissediliyor. Tabi burası yazları sıcak, kışları ise soğuk oluyor. Karasal iklime sahip. Bugün de öyle soğuk bugün. Rostov-na-Donu şehri Rusya'nın güneybatısında yer alıyor. Güney tarafının en büyük kenti diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi de sizi şehrin vilayet binasına getirdim. Rostov Oblast'ına bağlı. Rusya Güney Federasyonu'nun da başkenti. Şimdi burayı da görelim. Ardından şehri gezmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar burası işte Rostov Oblast'ının, yani Rostov bölgesinin yönetildiği bölgesel yönetim binası. Ve hemen önünde de böyle bir park var. Sovetov Parkı. Yani alanı, meydanı. Önünde de şöyle bir heykel var. Şimdi heykelin oraya gideyim öncelikle. Evet, bu yönetim binasının önünde de hemen böyle bir heykel var. Şöyle daha yakından göstereyim size. Bu da Первый Конный Army, yani birinci Süvari Alayı temsilen yapılmış olan bir heykel. Ve tabi bu heykel Kızıl Ordu'nun buradaki Rus İç Savaşı'nda kurulmuş olan ordularından bir tanesi. Ve binanın üstünde de Rusya ve Rostov Oblast'ı bayraklarını görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sizlere Rostov Oblast'ının, yani Rostov bölgesinin bayrağının anlamını da biraz anlatayım. Gördüğünüz üzere mavi, sarı, kırmızı yatay çizgilerden ve beyaz bir düz şeritten oluşuyor. Mavi don kazaklarını temsil ediyor. Buranın hem tarihi olarak hem de halen de bence en önemli grubu diye söyleyebiliriz. Sarılar Kalmukları temsil ediyor ve kırmızılarsa Rusları temsil ediyor. Yani bayrağın üstündeki renkler Don bölgesinde yaşayan 3 halkın birliğini temsil ediyor. Ve bunları anlatırken de arkadaşlar bu tarafta da Merkez Bankası binası var. Rostov bölgesinin. Önünde de gerçekten çok güzel bir heykel ve bina da güzel, yani güzel bir mimari var. Bu bina arkadaşlar gerçekten de muhteşem bir mimariye sahip. Şimdi evet, şehrin başka bölgelerini keşfetmeye gidelim. Evet, meydanın bu tarafında da vilayet binası var arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz.
Bu bölgeyi birazcık şeye de benzettim ben sevgili arkadaşlar. St. Petersburg'un Nevski Prospektine, Nevski Caddesi'ne benzettim burayı sanki biraz. Arkadaşlar Rostov kurulduğundan beri neredeyse bir ticari merkez olmuş ve tarım merkezi olmuş, sanayi merkezi olmuş. Onu gösteren böyle resimler ve duvar grafitileri var. Tabii bunlar şeyden yapılmış. Seramikten yapılmış yüksek ihtimalle. Evet. Bakın mesela metal işçisi çalışıyor gibi böyle alt geçitleri de bu şekilde süslemişler. Hem tarihi bilgileri vermek gibi bir şey hem de insanların, yani şöyle de bakın burada da mesela matematik dersinde bir sınıf var. Evet, böyle renklendirmişler yani alt geçitlerini. Tabi Sovyetler Birliği döneminden de tabi kalan bazı kutlamalar, resimler var. Bu da herhalde biraz daha yakın zaman Rostov'un resmi ya da Sovyetler Birliği dönemi resmi. Böyle bakın çok şık kafeler var. Yine hediyelikler alınabilecek yerler var. Tabii arkadaşlar şimdi sizlere birazcık da Don bölgesinden ve Don tarihinden bahsedeyim. Burası yani Don bölgesi olarak anılan bölge Don Nehri'nin güneyinde kalan kısmına Don bölgesi deniliyor. Yani Rostov kenti ve onun daha aşağısı ve birazcık daha yukarısı şeklinde. Don Nehri de yani herhalde en uzun nehirlerden bir tanesi. Moskova'nın 200 kilometre güneyinden Tula kentinden başlayıp Azov denizine yani Karadeniz'e dökülen uzunca bir nehir. Şimdi Don kıyısına da ineceğim tabi. Öncesinde burada görmem gereken bazı yerleri daha göstereyim sizlere. Ardından Don kıyısına da gideceğiz. Tabi 9 Mayıs yaklaştığı için bayram, onun afişleri de var caddede. Arkadaşlar şimdi tabi 1 milyon 100 bin kişinin yaşadığını söylemiştim burada. Ve bu topluluğu oluşturan temel etkenler şu şekilde. Kökenler: Kazaklar, Slavlar, Türkler kısmen. Yani Ağızka Türkleri var burada. Ve tabi belki Osmanlı'dan kalan Türkler de vardır. Tatarlar, Ermeniler, Yunanlılar, hatta Koreliler, Yahudiler, Belaruslular ve Ukraynalılar bu bölgede yaşıyor. Bu nüfusu oluşturuyorlar. Çocuklar 8 Mart için çiçek verdiler yaşlılara. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Rusya'da bayram ve tatil. Coşkuyla kutlanıyor ve baksanıza binalar her yerde çok güzel. Evet, şehir Duması'nın binası 19. yüzyılda yapılmış. Ve önünde çiçekler veriyorlar yaşlılara, gençler. Bakın şöyle Kadınlar Günü için çiçek veriyorlar. Şimdi Gorki Parkı'na getirdim sizlere arkadaşlar. Böyle önünde savaşta hayatını kaybedenlerin annelerinin resimleri var. Ve burası da Gorki Parkı. Şimdi oraya gireceğim. Söyledim ya, burası Rusya-Ukrayna
Savaşı'na en yakın olan şehir. Bu da tabi Maxim Gorki'nin heykeli. Park şöyle güzel bir park. Evet, parkta böyle seyyar satıcılar var. Rusya'ya özgü ürünler satıyorlar. Ve şu tarafa doğru yürüyeyim biraz, parkın içine doğru. Böyle resimler, tablolar satılıyor. Bayağı güzel çizmişler. Kuş cıvıltıları içerisinde huzurlu bir park. Arkadaşlar, klasik bir Sovyetler Birliği döneminden kalma güzel bir park. Şöyle bakın. Kuş yuvaları yapmışlar ufak ama tabii onlar beni görünce kaçıyorlar. Gelin gelin. Saat. Park Gorkovo, yani Gorki Parkı da Rostov'da gezilecek olan yerler listenizde olması gereken bir yer diye düşünüyorum. Hemen bu tarafta da Lenin'in heykeli var. Birçok yerde olduğu gibi burada da Rus devriminin öncüsü Lenin'in heykelini görebiliyorsunuz. Şimdi buradan şehrin yine en önemli tarihi ve ikonik yapılarından bir tanesi olan Virgin Mary Kilisesi'ne gideceğiz. Şehirde tarihi binalarla birlikte birçok böyle heykeller görebiliyorsunuz. Bu da tamirci ve kedi heykeli. Şimdi şehrin ana kilisesine, en tarihi, ikonik yapılarından bir tanesine götürüyorum sizleri. Ve ona giden caddede yine böyle gördüğünüz üzere birçok güzel kafe, restoran ve birçok seçenek var. Şehrin tarihi merkezine geldik diyebiliriz arkadaşlar. Tabi tarihi merkezi demişken size Rostov şehrinin birazcık da tarihinden bahsetmek istiyorum. Antik çağlarda Rostov şehri, tabi bu dönemlerde bölgede İskitler, Sarmatlar ve Yunanlılar yaşamış. Hatta Yunanlılar buraya ilk olarak Tanais ismini vermişler ve şu anda da Tanais isimli bir burada kasaba da var şehrin biraz dışarısında. Tabi daha önce söylediğim gibi daha sonrasında ise Hunluların ve Gotların akınlarına uğramış burası Orta Çağ'da ve Hazarlıların hakimiyeti altında bulunmuş. Zaten Kafkasya'ya yakın, Kafkasya'nın kapısı olarak da nitelendirilen bir yer. 1740 yılında ise buraya bir gümrük istasyonu kurulmuş. Az önce bahsettiğim olay, yani İmparatoriçe Elizavetha'nın kurmuş olduğu bir gümrük istasyonu var ve bundan sonra burası artık Rostov'un temelini oluşturmuş. 1761 yılında da yine başta bahsetmiş olduğum Saint Dimitrovski Rostovski Kilisesi kurulmuş. Ki şehrin isminin gelmesinde bence en önemli etken bu ve etrafında şehir kurulmaya başlanmış. 1796 yılında ise resmen Rostov-na-Don şehri kurulmuş. 1887'de Rostov Oblastı'nın başkenti olmuş. Rus İç Savaşı sırasında şehir birkaç kez el değiştirmiş ve 1928 yılında da Kuzey Kafkasya bölgesinin başkenti olmuş Rostov. Arkadaşlar, tabi Rostov şehrinin tarihi ilginç. Bayağı bir ilginç. Hatta biz Türklerle de çok ilgisi olan bir tarihi var Osmanlı'yla. Osmanlı'nın buradaki en son bulunduğu topraklarda buralar diyebiliriz. Daha doğrusu buraya 30 kilometre uzaklıktaki Azak Kalesi.
şehrin Türk tarihiyle, Türklerle de ilgili alakalı güçlü bağları var ve hala aslında günümüzde de bağları var. 1989 yılında Kazakistan'dan gönderilen ya da geriye dönen Ağızka Türklerinin de bir kısmı bugün Rostov ve çevresinde yaşıyorlar. Bakalım onlardan kimseye denk gelecek miyim, ama çabalayacağım. Bulmaya çalışacağım. Bu da Aziz Dimitri Rostovski. Kendisi adına yapılan kaleden sonra Rostov şehri şekillenmeye başlamış. Yani ismini direkt bu kişiden almış diyemeyiz ama etkisi var diyebiliriz. Günümüzde de modern Rusya'nın en güzel, en büyük şehirlerinden bir tanesi Rostov ve şehirde toplu taşıma, tramvay, otobüs, taksi bunlarla yapılıyor. Bir metro hattı yok ve tren var. Yaygın bir tren ağı var. Trenle de ulaşabilirsiniz buraya. Dünkü videoda onu göstermiştim, yani bir önceki videoda. Şimdi hemen bu kiliseyi ziyaret edelim bakalım. Evet arkadaşlar, Rostov Nadon şehrinin arkadaşlar en önemli katedraline geldik. Burası Meryem Ana'nın doğuşu katedrali olarak isimlendirebiliriz. Yani Türkçe'ye çevirirsek. Rusça veya İngilizce ismini zaten yazarım. Hemen herhalde buradan gireceğiz. Şöyle de bir çarşıya da girmiş olduk. Tabi buranın pazarını zaten çekeceğim ama denk gelmişken şöyle size burayı da göstereyim. Evet, böyle bir sokak pazarı da var. Burası tekstille ilgili kısmı. Evet, içeriye bir gireceğim arkadaşlar. Şöyle 5 tane kubbesi var, klasik Rus Bizans mimarisi tarzında. Tabii açıksa gireceğim diyorum ama bakalım girebiliyor muyuz? Ah, giriş şurası galiba. Kilisenin daha kapısı altın dolma olabilir. Yani bu kilise arkadaşlar 1854 yılında yapılmaya başlamış. 1860 yılında tamamlanmış ve Rostov'un en ünlü, en önemli kilisesi. Tabii insanlar dua ediyorlar. Çok da rahatsız da etmek istemiyorum ama şöyle size bir göstereyim burayı da. Evet arkadaşlar, Ortodoks kiliseleri böyle oluyor. Gerçekten ihtişamlı kilise. Tabii çok da insanları rahatsız etmeden dışarı çıkıyorum. Bu manastır, katedral şu an Rostov-na-Donu şehrinin en önemli kiliselerinden ve en tarihi, en eski kiliselerinden bir tanesi. Ve tabii halen aktif olarak ibadette yapılıyor. Gördüğünüz, hatta yaşlı, genç herkes bayağı geliyorlar, yani biraz gözlemledim. İnsanlar geliyorlar, dindar bir halk. Güzel bir şey bu tabii. Evet, şimdi buradan sizi Naberejnaya'ya, yani Don Nehri'nin kıyısına götüreceğim ve bugünkü videomuzu noktalayacağız. Tabii gezecek, görecek çok yer var. Dolayısıyla onu devam videolarında inşallah sizlere göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlar tabii size aslında Don Nehri kıyısını göstermek istiyorum. Yani Rostov-na-Donu şehrine ismini de bir nebze veren şehir, nehir diyebileceğimiz Don Nehri'ni ziyaret edelim bakalım. Arkadaşlar ben şu an yemiyorum. Akşam yemeğinde yiyeceğim ama onu da gösteririm size. Şöyle yine samsalar, hamur işleri ve çiğ börekler satılıyor. Kızarmış hamurlar satıyorlar. Böyle de bir yemek kültürü var. Selamünaleyküm. Evet. Arkadaşlar genel olarak ben Rostov şehrini beğendim. Yani eğlenceli de bir şehre benziyor. Mimarisi, görülecek, gezilecek yerleriyle de enteresan bir şehir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce de gelmeye, gezmeye değer mi?
Ne diyorsunuz? Evet arkadaşlar, Don Nehri sahiline geldim. Burası yine Rostov'da kesin görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Gerçekten de çok büyük şehir. Yalnız bu haritada göründüğü gibi değil hiçbir şey. Здравствуйте. Это гостиница или что? Просто стоят, да? Спасибо. Sadece duruyormuş. Otel mi acaba diye sordum da. Otel değil, böyle herhalde dekorasyon amaçlı koymuşlar. Sadece duruyor dedi. Restoranlar, böyle barlar da var bu Don Nehri sahili boyunca. Evet, tabi buralar yazın çok daha hareketli oluyor. Yani işte tekne turları, teknelerin üstündeki kulüpler, barlar falan açılıyor. Şu an için Mart ayındayız. Biraz daha böyle kış havasında insanlar. Şurada da enteresan bir şey gördüm. Garmonist. Ve tabi nehirde balık da tutuyorlar. Rastgele abiler. Rostov'un da arkadaşlar en, yani herhalde ünlü oteli diyebiliriz. Radisson Blu Rostov-na-Don'u tam bu sahilde yer alıyor. Böyle kaliteli hem de manzaralı konaklama seviyorsanız burası birebir. Don Nehri arkadaşlar Rusya'nın Tula Oblast'ından Ivan Gölü'nden doğuyor. Yani Moskova'nın yaklaşık 200 kilometre daha güneyinde yer alan bir göl burası. Güneye doğru akıyor. Toplam uzunluğu yaklaşık olarak 1950 kilometre. Oradan buraya kadar Voronezh, Rostov-na-Don gibi şehirleri geçerek Rusya'nın güney bölgelerini kat ederek Azov denizine dökülüyor. Yani Karadeniz'e dökülüyor. Azak denizine bizdeki ismiyle. Şu an Rostov'un bir ilçesi olan Taganrog Körfezi'nde geniş bir delta oluşturuyor. Tabi bu nehir ulaşım ve balıkçılık için kullanılıyor. Ama antik çağlardan beri önemli bir ticaret yolu olmuş. Dedim ya daha önce de, Don Kazaklarının da ana vatanı diyebiliriz. Don bölgesi için ve Don Nehri için. Tabi önemli bir ticari kaynak ve biyoçeşitliliğe sahip bir tatlı su kaynağı. Şöyle de güzel bir anıt yapmışlar, kalp. Gerçekten de insan kalbi de böyle bir şey herhalde. Çarklar, dişliler ve şöyle aşklar, sevgiler. Arkadaşlar bakın, insanlar aşklarını da yine böyle ölümsüzleştirmişler burada da. Привет. Evet, sahili yerimizde bırakıyoruz arkadaşlar. Rostov'un meşhur merdivenlerinden yukarıya doğru çıkarken otelime geri döndüm arkadaşlar. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.